Herkese selam, hoş geldiniz. Bugün de sizler için emtia fonlarını hazırlayacağım. Ekran görüntülü bir video yapacağım. Bakalım emtia fonları içerisinde neler var? Tabii ki de şöyle bir konu başlıklarını size sıralayayım. Altın fonları, gümüş fonları, petrol fonları, emtia fonları, tarım ve gıda fonları, aynı zamanda temiz su fonlarıyla beraber bir de karma emtia fonları adı altında bu başlıkları, bu fonlarımızı inceleyeceğiz. Bakalım bu fonlar ne kadar getiri vermiş ve içerisindeki yatırım yaptığı hisse senetleri ve sektörler neler? Hep beraber bunları inceleyeceğiz. Arkadaşlar lütfen videoma başlamadan önce desteklemek için videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O halde hazırsak videoma başlayabiliriz. İlk fonumuz GGK kodlu Inveo Portföy'ün altın fonu. Bakalım arkadaşlar, burada şöyle inceliyoruz. İçerisinde neler var? Bakın burada %95 altın fiyat ağırlıklı ortalama endeksiyle beraber %5 de brüt repo endeksine yatırım yapıyor. Bu fonu bir de Tefas sitesinden de inceleyelim bakalım. İçerik olarak neler yapmış, hangi hisse senetlerine yatırım yapmış. Bakın burada kıymetli madenlerde %55 civarında yatırımı var. Ve diğerlerinde bakıyoruz %14.67 oranında hisse senedi ve burada da yatırım fonlara katılma payları %10 ve diğerlerini de görebiliyoruz. Yani sadece altına yatırım yapmıyor arkadaşlar. Karma bir şekilde yatırımlarını değerlendiren bir fon. Bu şekilde inceleyebiliriz. Burada grafiklerini son 1 yılda, son 5 yılda ne yapmış görebiliriz. Sizleri çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Kendiniz burada girerek arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Çünkü video inanılmaz uzun süreceği için yani zaman yetmez ve çok sıkıcı olur. Bundan dolayı da beraber bu şekilde inceleyelim kısa kısa ve bir sonraki altın fonumuza geçelim. Bir diğer altın fonumuz Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu. Bir katılım fonudur bu arada. Eğer faiz hassasiyeti olan kişiler varsa bu fonu gönül rahatlığıyla tercih edebilir. Bilginiz olsun. Kodu da KZL. Şimdi bakın aşağı doğru iniyoruz. Şöyle %90 oranında altın fiyat endeksi ve %10'da bir aylık kar payı TL endeksinde yatırımlarını yapıyor. Yani ağırlıklı olarak altına yatırım yapan bir fon. Risk seviyesi de gördüğümüz gibi 7 numara ve en yüksek risk seviyesi barındırıyor. Bu neden böyle olduğunu söyleyeyim. Yani çok hızlı şekilde çıkabilir, çok hızlı şekilde düşebilir. Bunu aslında anlatıyor. Ve yine şöyle yapalım. Bakın burada inceleyebiliriz. Fonun da yönetim ücreti yıllık olarak %0.30. Dediğim gibi sizler yine girip de inceleyebilirsiniz. Ben sizi uzun uzun tutmak istemiyorum. Bir sonraki fonumuza geçelim. Bir diğer altın fonumuz Ak Portföy'ün altın fonu AFO kodlu fon. Bakın %0 stopaj var. Bilginiz olsun. Stopaj vergisi yok. Şu anki fiyatı 0.36 kuruş. Risk seviyesi 7 üzerinden 7. Bakın burada 2 yıllık kazancı %238, yani çok güzel kazanç vermiş. Bu şekilde burada bakın inceleyebilirsiniz. Sadece yönetim ücreti var. Vergi yok. Yönetim ücreti de %2.04 T1 valör demiş. Yani burada siz satış verdiğiniz zaman bir gün sonra hesabınıza yansır. Bakın burada inceleyelim içerisinde neler var. Kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikaları %45.73 ve altın oranında %46, yani 47 diyebiliriz. Küçük oranlarda burada bakın katılma hesabı vesaire var. Yani kira sertifikaları burada siz de kendiniz girip inceleyebilirsiniz. Yatırım fonlara katılma payları neredeyse %1 civarında yatırım yapmış. Bu şekilde diğer fonumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir diğer altın fonumuz da Garanti Portföy'ün GTA kodlu, aklıma oyun geldi bu arada. GTA oyunu vardı bir dönemler. Altın fonu devam ediyoruz. Risk seviyesi 7. Fon yönetim ücreti yıllık 1.95. Fiyata bakın 0.44 ve burada dağılımlarını görebiliyoruz. Kıymetli madenlere %69 yatırım yapmış. Aşağı yukarı da %27 civarında kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikalarına yatırım yapmış ve %1.89 kıymetli madenler cinsinden BYF %1.89. Bu şekilde bakın para piyasaları oranı neredeyse %1 ve mevduat döviz cinsinden %0.42. Dediğim gibi burada sizler yine kendiniz girip bakabilirsiniz. Bakın halka arzından beri %4354 oranında değişim var, yani getiri vermiş. Son 3 yılda %243. Yani bu altın fonları arkadaşlar birbiri arasında en fazla %5, %10 fark olduğu için sizler her altın fonundan da almak zorunda değilsiniz. En fazla bakın mesela içerisinde ufak tefek farklılıklar varsa ben özellikle almak istiyorum derseniz eğer 2 tane farklı şekilde alabilirsiniz. Yani 4 tane altın fonunu da almanız gerekmiyor, bilginiz olsun. Ve şimdi zaman kaybetmeden gümüş fonlarına geçiyoruz. Bildiğiniz gibi listemin her zaman
ilk sırasında yer alan Ak Portföy'ün gümüş fonu var. Bakın burada gördüğümüz gibi yine vergi sıfır, yani stopaj vergisi yok. 2 yıllıkta %193 kar vermiş. Bakın satış valörü T+3, yani talimat verdiğiniz zaman 3 gün sonra hesabınıza geliyor. Risk seviyesi de 6. 7 üzerinden 6 puan. Şu anki fiyatı 2.88. Ya benim neredeyse 9-10 aydır yatırım yaptığım bir fon, gümüş fonu. Hatta yüksek karlarımı alıp çıkmıştım. Çünkü şöyle, hatta burada neredeydi bakın görebiliriz. Aşağı yukarı yani ben %60 civarında bir kar almıştım. Zaten burada %68 kar vermiş. Bakın burada fonun büyüklüğü 1 milyar 209 milyon TL civarında bir büyüklüğü var. Önerilen vadesi 12 ay. Devam ediyoruz. İçerik olarak bakın burada görelim. Yabancı borsa yatırım fonlarına %77, kıymetli madenlere %11 civarında. Burada para piyasaları oranı %3.26 ve yatırım fonları katılma payları %3.54. Bu şekilde görebiliriz. Devam ediyoruz. Bu arada videonun sonuna kadar izlerseniz en sonlarda çok güzel bilgiler vereceğim size. Çok farklı, şu anda hiç böyle yayınlamadığım ve tanıtmadığım fonlar var. Yeni bulduğum fonlar var ve uzun vadede güzel kazançlar verecek fonlarımız var. Bununla beraber inceleyeceğiz. Bundan dolayı atlamadan videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten çok güzel bilgiler edineceksiniz. Şimdi gümüş fonu devam ediyoruz. Bakın Yapı Kredi Gümüş Fon Sepeti Fonu. Kodu YZG. Toplam değeri 1 milyar 703 milyon 307 bin 304 TL. Fon yönetim ücreti %2.01. Yine bir gümüş fonu olduğu için stopaj vergisi sıfırdır. Bilginiz olsun. Tefas üzerinden de bir kontrol edelim. İçerisindeki şöyle dağılımları. Yabancı borsada %62. Burada borsa yatırım fonlara katılma payları %18. Kıymetli madenler %12. Mevduat dövizi %2.58 ve en sonda yatırım fonlara katılma paylarına %2.05. Tefasla işlem görüyor. Kendiniz de bu şekilde bakın getirilerine bakabilirsiniz burada. Bakın son bir yılda %74 kar vermiş. Yapı Kredi'nin gümüş fonu, Yapı Kredi portföyün gümüş fon sepeti fonu. Burada bakın görüyoruz 27.287 yatırımcısı var. 2.89'da fonun şu anki son fiyatı var. Bilginiz olsun. Yatırım önerisi olmayıp son 3 ayda %9 getirmiş sadece. Hala bence alım noktasında, çünkü döviz cinsinden, dolar cinsinden yatırım yaptığımız için doların bir artışında biz oranda karımızı alacağız. Bu yüzden hem fonun kendi değeri hem de dövizin değerinden de karlarımızı alacağımız için çifte kazanç elde edeceğiz. Ve hız kesmeden devam ediyoruz. Bakın burada benim de gümüş madenlerim olsun diyorsanız GTZ Gümüş Fon Sepeti Fonu Garanti Portföyün aşağı indiğimiz zaman dağılımlarını görebiliyoruz. Bakın burada kıymetli madenler cinsinden BF %75 oranında yatırım var. Para piyasa oranları, mevduat TL'si, yatırım fonuna katılma payları ve vadeli işlemler nakit teminatları görebiliyoruz. Burada fonun risk seviyesi 7. Fonun fiyatı 2.63. Bakın halka arz tarihi 2020. Çok güzel, Garanti Bankası bu şekilde tüm bilgileri sunmuş. Fonun yönetim ücreti yıllık olarak %2 ve kendiniz bu şekilde girip de buradan inceleyebilirsiniz. Bakın halka arzından biridir. %163 kar vermiş. Zaman kaybetmeden diğer fonlarımıza geçiyoruz. Şimdi sırada petrol fonumuz var. Uzun zamandır yatırım yaptığım bir fon. Gerçekten vazgeçemiyorum ve düzenli bir şekilde üzerine eklemeler yapıyorum. Ak Portföy'ün petrol yabancı fonu bir dönemin gerçekten fon şampiyonlarından birisi. Yüksek getirileri olan, yani zaten bildiğiniz gibi petrolün artışı ve ona endeksli hisse senetlerine, yabancı hisselere yatırım yaptığı için çok güzel kazançlar veriyor. Aynı zamanda dolara bağlı bir fon olduğu için de bizi gerçekten bu fonu almaya itiyor. Bakın burada risk seviyesi 7 puan. Fiyatı 0.079, yani kuruşlarla. Mesela siz örnek veriyorum 10 bin liralık bir yatırım yaparsanız yani muhtemelen çok ciddi seviyede alım yapacaksınız adetsel olarak ve 6 aylık %91 kar vermiş. Bakın son bir ayda %12. Bu sıfırlardaydı ve dikkatimi çekiyor. Geçen aylarda yaptığım bir videomda bahsetmiştim. Neredeyse sıfırlardaydı. Şu anda %12 kar vermiş. Yani ortalama olarak bir ayda siz yatırım yapıyor olsaydınız %12 kazanç elde edecektiniz. Mevduatçılar var ya, şu an bana çok kızacaklar, fakat ben de gerçekten birçok ünlü ekonomist gibi gidip de ben paramı isterse 10 milyon lira olsun mevduata koymam. İşte oradan benim alacağım, şu an çok örnek veriyorum. Alacağım para, vay efendim 30 bin lira, 40 bin lira. Ya bir de bana diyorlar ki %40 veriyor ya, ne kadar garanti para baksana diyorlar. Arkadaşlar %40 size yıllık veriyor. Aya böldüğünüz zaman 3.33 veriyor size. Aylık %3.33 kar veriyor. Bundan dolayı yani %12'ler varken %20'ler, 30'lar, %40 kar veren fonlar var. Bunlar varken neden ben gidip de %3'e
%4'e ben para koyacağım da orada para bekleyeceğim. Yani hiç benim tarzım değil kesinlikle. Tercih etmiyorum. Bu arada çok fazla incelemiştim. Farklı petrol fonları var mı diye. Karma olarak birazdan açıklayacağım. Fonlar var fakat ağırlıklı bir şekilde direkt böyle başlığı petrol yabancı fonu diye bir fon yok. Baktım ben. Bundan dolayı AS Akportföy'ün petrol fonu benim için çok değerli ve devam ediyoruz. Ve tabii ki de bu anlattıklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlı paylaşıyorum. Özellikle soranlar var. Diyorlar ki ya biz senin fon portföyünü ve kazançlarını çok merak ediyoruz. Arkadaşlar özür dileyerek söylüyorum. Tabii ki de portföyümü paylaşıyorum. Zaten paylaşmıştım. İzlersiniz. 17 adet fon incelemesi videom var. Şuraya bırakırım. Kendimin ağırlıklı zaten yatırım yaptığı fonları paylaştım ve inceledim. Aynı zamanda TGE de iş portföyün emtia yabancı fonu. Benim zaten uzun yıllardır fon portföyüm arasında var. Sizlere de tabii ki yatırım önerisi olmadan incelemenizi öneririm. Bakın Tefas'tan bir kontrol edelim. TGE iş portföyün emtia yabancı fon sepeti fonu. Bakın burada sadece %36 kar vermiş. Son ayda %2 hala alınabilir bir noktada. 3 ayda %20, sadece 30 bin kişi yatırım yapıyor bu fona. 0,11 kuruşta son fiyatı var. Bakın burada %87 oranında yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyor. Ve kıymetli madenler çok düşük. Şurada görünmüyor yani neredeyse. Herhalde 0 nokta falandır büyük ihtimalle. Göremedim onu burada. Bakın Tersepo var. %1. İşte burada hisse senedi var. Bakın %5 civarında neredeyse. Vesaire vesaire. Yatırım fonları, katılma payları %6. Kendiniz girerek buradan inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi hepsine uzun uzun vakit ayıramıyorum. Evet arkadaşlar, bu fonu benden daha önce duymamıştınız. OVD kodlu fon. QNB Finans Portföy'ün emtia fon sepeti fonu. Bakın burada risk seviyesi 7, en yüksek. Fonun yönetim yıllık ücreti %2,5. Bakın buradan bir de Tefas'tan da inceleyelim. QNB Finans Portföy'ün emtia fon sepeti fonu. Bakın arkadaşlar, son bir ayda %2,62, son 3 ayda 15, 6 ayda %46 ve son bir yılda %37,92. Burada dağılımlarını görüyoruz. Yabancı hisse senetlerine %78, hisse senedi %10. Yani ağırlıklı olarak yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor. Bakın burada mesela yatırım fonları katılma payları %7 ve Takas Bank'ta para piyasasına %3,75 yatırım yapıyor. O yüzden QNB Finans'ın emtia fonuna yatırım yapılabilir. TGE ile beraber 2 tane farklı sepet oluşturulabilir. Bir tane daha var mesela, onu da size açıklayacağım. Bakın burada GBZ kodlu Azimut Portföy'ün emtia fon sepeti fonu. Yani şu ismi telaffuz etmek çok zor. Burada 2900 kişi yatırım yapıyor. 1,44 fiyatı var. Fonun toplam değeri de 496 milyon 448 bin TL. Devam ediyoruz. Yabancı borsa yatırım fonlarına %76,5. Kıymetli madenler cinsinden BF %13. Bakın burada borsa yatırım fonları katılma payları %5 neredeyse. Yatırım fonları katılma payları da %5 aynı zamanda. Ve bu şekilde son bir yılda %53 getiri vermiş Azimut Portföy'ün emtia fon sepeti fonu. Yani ne kadar farklı bakarsak ufak tefek farklılıklar var. Siz bu 3 tane emtia fon sepeti fonlarından 2 tanesini isterseniz seçebilirsiniz. İsterseniz de bir tane seçebilirsiniz. Yani çok fazla sepet yapacak kişiler 2 tane seçebilir. 3 tane gerek yok bence. Sonraki fonumuza geçiyoruz. Şimdiki inceleyeceğimiz fonlar tarım ve gıda üzerine yatırım yapan hisse senetleri ve fonlar arkadaşlar. Şimdi sıradaki fonumuz Deniz Portföy'ün tarım ve gıda değişken fonu. Bakın değişken, özellikle buna dikkat edin. Tarım ve gıda. Bakalım içerisinde neler var. Şimdi inceleyeceğiz. Son yıllık getirisi %70. Güzel bir oran. Aylık getirisi bakın %5 ve yönetim ücreti yıllık %2. Risk seviyesi 6 puan. Fonun şu anki fiyatı 1,80 TL. Evet bakın, yabancı hisse senedi %57, %36 oranda hisse senedi. Bakın yabancı mevduat da var burada ve yabancı döviz de var. Küçük oranlarda tarım ve gıda sektöründe yatırım yapan firmalara, hisse senetlerine yatırım yapıyor. Arkadaşlar fonun stopaj vergisi %10, gerçek işler yani bizler, yani şirket olmayan kişiler, tüzel yani şirketlere de %0 stopaj ve kurum vergisi hiçbir şekilde ödemiyorlar. Ve devam ediyoruz hız kesmeden. Bir diğer tarım ve gıda sektörü değişken fonu Garanti Portföy'ün GZL kodlu fonu. Bakın burada yine inceliyoruz. Neler yapmış? %65
yabancı hisse senedi, %4 finansman bonosu oranı, %4 oranında yine aynı şekilde para piyasaları fonu, %20 hisse senedi. Bakın burada halka arz tarihi 2021, fon yönetim ücreti %2.5 ve fon fiyatı 3 TL. Fonun büyüklüğü de 440 milyon 10.823 TL. Risk oranı 6 puan. Bakın arkadaşlar, değişken fon yine bu da. Sizler Denizbank'la Garanti Bankası'nın arasında bir tanesini tercih edebilirsiniz. Bana aşağı yukarı çok farklı gelmedi. İçerik olarak hangisine daha çok kanınız ısındıysa diyeyim, ona bakın veya içeriklerini kontrol edin. Hangisinde ufak tefek değişkenlikler varsa size fayda sağlayacağı anlamında tabii ki de sizler bu şekilde tercih edebilirsiniz. Bir sonraki fonumuz YLC kodlu Ata Portföy'ün Tarım ve Gıda Değişken Fonu. Yine bu da bir tarım ve gıda değişken fonu. Diğer Denizbank ve Garanti Bankası gibi. Fakat ben burada ufak tefek farklılıklar gördüm ve dikkatimi çekti. Bakın arkadaşlar, bu diğer fonlara göre farklılıkları şu. Çok fazla çeşit var. Bakın, açıklayıcı bir liste olmuş. Gübre ve tarımsal girdiler, ambalaj gıda, traktör ve tarım makineleri, özel kimyasallar, şekerleme ve bisküvi, alkolsüz içecek, holdingler, kimyasallar, biyoenerji, biyoteknoloji, ambalaj ve paketleme, tarımsal emtialar, inanılmaz önemli, buğday, mısır, pamuk ve şeker. Bunlara yatırım yapıyor. Benim çok hoşuma gitti. Risk değeri 6 puan ve şöyle YLC'ye bir de TEFAS'tan bakalım, kontrol edelim. Ata Portföy'ün Tarım ve Gıda Değişken Fonu. Arkadaşlar son bir yılda %65 getiri vermiş. Son 6 ay %50. En sevdiğim geldi %2. Son bir ayda neredeyse getiri vermemiş. Hemen girebiliriz. Yatırım önerisi değildir tabii ki de. 3872 kişi var sadece ve fon değeri de burada 230 milyon 878 bin değeri var. Değişken bir fon. Bakın %70 yabancı hisse senedi, %22 hisse senedi Türkiye, yatırım fonlara katılma payları %5, özel sektör tahvilde %2.72. Gerçekten çok beğendim. Ben bu arada Ata Portföy'ün Tarım ve Gıda Değişken Fonu'na yatırım yapacağım. Sizlere şimdiden bilgisini veriyorum. Özellikle sorduğunuz için söyledim. Hangi fonları alacağız diye. Tabii ki yatırım önerisi değildir. Bilginiz olsun. Ve şimdiki fonumuz Ak Portföy'ün Tarım ve Gıda Teknolojileri. Bakın, teknolojileri dikkatinizi çekiyorum. Değişken fonu. TAR kodlu, TAR kodlu fonu. Aşağı iniyoruz. Ben bunu tabii ki incelemiştim. Bakın burada Nasdaq teknoloji fonlarına yatırım yapıyor. Aynı zamanda Türk Traktör ve Ziraat Makineleri, Kerevitas Gıda Sanayi ve Ticaret, Tukas Gıda Sanayi, Ticaret AŞ, BİM, bildiğimiz mağazalar var ya, BİM marketleri, Pınar Süt Mamulleri Sanayi AŞ, Tat Gıda Sanayi AŞ, Bakfas Bandırma Gübre Fabrikaları. Bir fonla her şeyi satın alabiliyorsunuz. Sizin tarım tarlalarınız oluyor, market zincirleriniz oluyor ve teknoloji firmalarınız oluyor. Bundan dolayı ben bu fonu alacağım. Gerçekten çok hoşuma gitti ve zaten kazanç vermemiş. Bakın %2 vermiş bir ayda. Zaten yılbaşından beri %30 vermiş. Benim için bunlar hiçbir şey. Geleceği olan bir fon. Zaten bildiğiniz gibi sonbaharın başlangıcıyla emtia fonları bu sene özellikle uçuşa geçecek bir roket çıkışı bekliyorum. Bundan dolayı ben emtialara çok özen göstereceğim ve güzel bir sepet yapacağım. Sizlere de söylüyorum, bunu açıklıyorum. Fonun büyüklüğü 114 milyon 548.812 TL ve risk değeri 5 puan. Bakın arkadaşlar, yabancı olduğu için vergisi, bakın burada vergisi stopajı %10 yıllıktır. Bu arada kazancınızdan kesilir. Yönetim ücreti %2.9. Şu anki pay değeri de 1.53. Bakın dağılımlarını görebiliyorsunuz. Burada zaten yabancı hisse %65.69. Türk hisse oranı %33.92. Yani çok sevdim. Dediğim gibi gerçekten çok beğendim. Para piyasaları oranı da %0.39. Ben alacağım. Söylediğim gibi diğer fonumuza geçiyoruz. Bir sonraki fonumuz ZCN kodlu Ziraat Portföy'ün emtia fon sepeti fonu. Bakın burada %59 hisse senetlerine yatırım yapıyor. %32.45 katılma payı var ve borsa para piyasası %5.75. Küçük oranda nakit teminatları var, %2.51. Dediğim gibi fon kodu ZCN. Fonun toplam değeri 3 şöyle yapalım. 364 milyon 216 bin 365 TL. Fonun birim fiyatı 1,5 TL. 1.50 TL. Fonun yönetim ücreti yıllık yani %2.59. Devam ediyoruz. Defasında da bir kontrol edelim bakalım. ZCN, Ziraat Portföy'ün emtia fon sepeti fonu. Bakın son bir yılda %47, son 6 ayda %50 getirmiş. Bir ayda getirmemiş. Seviyoruz tabii ki bunları, biliyorsunuz. Bakın burada inceleyebilirsiniz. Bakın burada yatırım fonları katılma payları %24.55. Yabancı hisse senedi %59. Takas Bank para piyasası ve kıymetli madenler cinsinden BF,
Aynı zamanda da burada vadeli işlemler nakit teminatları %2.51. Devam ediyoruz. Ve şimdiki fonumuz, hatta son fonumuz OLD kodlu Ordu Lüleburgaz Diyarbakır Old kodlu QNB Finans Portföy'ün temiz enerji ve su fon sepeti fonu. Ben bunu enerji fonlarını tabii ki buraya eklemeyecektim, fakat çok dikkatimi çektiği için daha önce hiç yatırım yapmamıştım ve bundan dolayı çok kısa bir inceleme zamanım oldu ve şu an beraber de inceleyeceğiz, bakalım getirileri ne olmuş ve nelere yatırım yapıyor. Risk seviyesi bir kere 7. Yıllık yönetim ücreti %2,5. Bakın şöyle Tefas'tan bakalım. İnceleyelim. OLD yazalım buraya. Tefas'tan bir inceleyelim. OLD yazalım. QNB Finans Portföy'ün temiz enerji ve sub fon sepeti fonu. Bakın son ayda getirisi yok. 3 ay %13, 6 ay %43 ve son 1 yılda %46. 1.82 TL değeri var. Bakın burada 3190 kişi var yatırım yapan, sadece çok küçük bir rakam. Fonun toplam değeri 169 milyon 320 bin TL değerinde ve aşağı iniyoruz. Yabancı borsa yatırım fonları, yabancı tabii ki bu yine döviz bazlı, %74. Hisse senedine de %13 yatırım yapıyor. Bakın yatırım fonuna katılma payları var, %5.81. Yabancı hisse senedi %6. Ben böyle yabancı hisse senedi, işte yabancı borsa yatırım fonlarını vesaire gördüğüm zaman gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü döviz alıyoruz aynı zamanda. Çünkü neden? Bizler hala şu anda baskılanan bir dolardan çok güzel kazançlar elde edeceğiz. TL'mizle beraber dolar aldığımız için ve bu fonların da kazancından da yine kazanç alacağımız için iki şekilde iki taraftan da kazanç alacağız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların da devamını istiyorsanız eğer, lütfen destek olmak için, ben görüyorum izleyenler beğenmiyor. Lütfen beğenmeyi, destek olmak için de abone olmayı, abone olmayan çok kişi var. Binlerce kez izleniyor fakat hiç abone olunmuyor. Sizden ricam, desteklerinizi bekliyorum ve aynı zamanda videolarımdan da bildirim almak istiyorsanız bildirim zilini açın. Son olarak da bu videomu da arkadaşlarınızın izlemesini istiyorsanız onlara göndermeyi sakın unutmayın. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.